Foşları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün Erdem Bey'i ağırlıyoruz. Nasılsınız Erdem Bey? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi geçen de bir sunum mu yapıyordunuz, webinar mı diyelim neydi? Orada gördüm. Çözüm odaklı koçluk diye bir şeyden bahsediyordunuz. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Hatta burada ben ilk koçlukta tanıştığım zaman anlatırım, böyle bir üniversite hastanesinde bir eğitim aldım. Böyle holistik bir koçluk gibiydi. Ve tam da sizin anlattığınız gibiydi. Böyle çözüm odaklı bir koçluktu. Ne olmuşsa olmuş. Hadi şimdi ileriye bakalım gibi bir şeydi. O yüzden gelin bizde de anlatın. Neden kastediyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz dedim. Teşekkür ederim. Siz de kabul ettiniz. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Sağ olun. Ve böylece bilgiyi, deneyimlerimizi bu dünya coğrafyasının farklı yerlerindeki güzel insanlara ulaştırabilme şansına sahip oluyoruz. Harika. Sizin gibi bilgiye, deneyime, yaklaşımlara böyle hassasiyet gösteren, bunu da insanlarla paylaşmak için emek veren insanlar sayesinde. Onun için çok kıymetli benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dakika. Önce kısaca kendinizi tanıtın yalnız. Tabii ki. Kimsinizden Tabii ki. önce Tabii ki. Olur. Memnuniyetle. Ben Erdem Ercan. Annem babası öğretmen bir ailenin büyük çocuğuyum. Türkiye'de Adapazarı'nda Sakarya vilayetinde dünyaya geldim. İlkokulu orada okudum. Sonra Kocaeli Anadolu Lisesi, sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 13 yıla yakın satış pazarlama alanlarında değerli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulundum. Sonrasında 2013 yılında koçlukla tanıştım. 10 yıl oldu. Profesyonel koçluk yolculuğundayım. 2300 saat olmuş. Yöneticilerle ve takımlarla koçluk çalışması yapmışım. Benim koçluk tabii hayatımın çok önemli bir parçası. 10 yıldır koçluk yapıyorum. Son 1 yıldır da profesyonel olarak koçluk yapmak isteyen insanlara da yolculuklarında eşlik ediyorum, liderlik ediyorum. Çözüm odaklı koçluk üzerine Almanya merkezli, Hamburg merkezli, eski ICF Almanya Başkanı'nın da kurucusu olduğu Kirsten Dierhoff'un Solution Akademi'nin Türkiye'de iş ortağı, benim kurucusu olduğum Hayatın Ritmi Koçluk Danışmanlık ve Eğitim Şirketi. Benim bu yolculuk içerisinde çözüm odaklı koçluk hayatıma 2 yıldır dahil oldu. Daha önce farklı ekollerin koçluk, yani ben Adler Koçluk Okulu mezunuyum. Kanada'da Adler çok yaygın, biliyorum. Çözüm odaklı koçlukla da dediğim gibi 2 yıl oldu tanışalı. Aşağı yukarı benim hayatımda koçluk yolculuğumda önemli bir yaklaşımda duygusal zekadır. Ben Türkiye'de duygusal zeka uzmanı olarak da anılan bir insanım. Duygusal zekanın dünya üzerindeki en kapsamlı ve en bence derinlikli üreticilerinden, bu yaklaşımın destekleyicilerinden biri Six Seconds. Dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu. Biz bu organizasyonun da şirketim olarak Türkiye'de iş ortağıyız. Ben onların ileri eğitmeniyim de. Biz Türkçe'ye çokça duygusal zeka... O zaman bir günde duygusal zekayı konuşacağız demektir bu. Bir günde onu konuşalım tabii ki, memnuniyetle. Şimdi çokça duygusal zeka ile ilgili kitap, blog yazısı, envanterler çevirdik. Şimdi hayatımızda çözüm odaklı koçluk var. Çözüm odaklı koçlukla ilgili de Türkiye'de genelde bu bir psikiyatrik ekol ve brief terapi diye geçiyor. Çözüm odaklı koçluk diye geçmiyor da kısa terapi diye geçiyor. Çünkü hem biraz da konuya da girmiş olalım. 1950 yıllarda Inso Kim Berg ile Steve Shazer'in kurucusu olduğu Milwaukee'de, yani Amerika'nın kuzeyi, Chicago'nun biraz üstünde, siz daha iyi biliyorsunuz, o bölgelerde olanlar da çok iyi bildikleri bir yer. Orada başlıyor. Tabii psikiyatrik seanslar, terapiler uzun sürüyor ve onlar diyorlar ki biz bunu sosyal hizmetlerde nasıl kullanırız? Yani ekonomik durumu ve buna ayıramayacak insanlara da biz nasıl ulaşabiliriz? Onların hayatlarındaki kendi istedikleri, kendilerine fark yaratacak dönüşümleri nasıl onlara sunabiliriz? O nedenle de sosyal hizmetlerde, sosyal hizmetler uzmanlarını bu konuyla ilgili insanlara ulaşmalarını sağlayacak bir yaklaşım olarak doğuyor. Onun için adı da
psikologların ve psikiyatristlerin kısa terapi diye adlandırdıkları bir yaklaşım. Daha sonrasında e, koçluğa evriliyor. Bütün psikiyatrik önemli ekollerin evrildiği gibi, yani koçluk anlamında da sunabilecek bir yaklaşıma dönüşüyor. Bunun bir enstitüsü de oluşuyor. Çözüm odaklı koçluk ya da psikolojik ekolündeki kısa terapideki öncelikli durum şu: hepimizin hayatında güçlü yönlerimiz var. İyi yaptığımız şeyler var. İyi yapabilme potansiyeli taşıyan özelliklerimiz var bizlere dair. Aslında bu kaynaklarla daha ileride oluşturmak istediğimiz, arzu ettiğimiz gelecek arasında oluşturduğumuz köprü. Kaynaklarla nasıl ilerleyebiliriz üzerine kurulmuş bir mantık aslında. O nedenle bazı ilkeleri var benim çok önemsediğim. O ilkelerden de bahsetmek istiyorum. O ilkelerden bir tanesi bozuk değilse tamir etmedir. Çözüm odaklı koşukta. Bozuk değilse tamir etme. Ben buna bir yaklaşım olarak şöyle aktarmak isterim bizi dinleyenler, izleyenler için. Aslında bir şeye baktığımızda hayatta onun ne kadar bozuk taraflarına, işlemeyen, doğru gitmediğini düşündüğümüz eksik taraflarına odaklanıyoruz. Neyin iyi gittiğine değil de neyin gitmediğine odaklanıyoruz. Aslında giden bir şeyin içinde onu götüren, onu ilerlemesine olanak sağlayan özelliklere, taraflara bakmayı ne kadar tercih ediyoruz diye. Şu anda bizi izleyenler, dinleyenler de böyle bakarsa ilkeleri içselleştirmek adına önemli bir kendimize sorduğumuz soru da olabilir bu. Bir ilkesi bu mesela. Biz bunu koşukta müşterimizin neleri iyi gittiğine, nelerin iyi gittiğini düşündüğüne, nelerin elinde var olduğuna odaklanmasını sağlamak olarak şey yapabiliriz. Koçluk yaklaşımına getirebiliriz bunu. Bir diğer ilke, işe yarıyorsa daha fazlasını yap. Hayatımızda neler işe yarıyor? Neleri biz yapıyoruz? Hani bunu daha fazla yapıyor olsam neler farklılaşır hayatımda diye bakabilmek. Ve buna kendi boyutumdan hayatımızda bazı şeyler bana iyi gelir. Neler iyi gelir? Mesela ben kendime de sorduğumda ya bu sana neyi fark ettiriyor? Ne farklı oluyor böyle yapınca Erdem diye sorduğumda bu aslında bu farklı oluyor. Öyle de farklı oluyor. Peki seninle birlikte bu yaşamı paylaşan insanlar için sen böyle yaptığında ne farklı oluyor diye sorunca bu sefer Çok güzel aynı sorular. daha genişliyor. Biz aslında kendimizi başkalarının gözünden, sonra buradaki gözleri arttırıp hani işte eşimin gözünden nasıl oluyor, çocuğumun gözünden nasıl oluyor, anne babamın gözünden, iş arkadaşlarım, aslında birçok göz var. Onların gözünden de kendimizi gözlemleme, kendimize ilişkin farkındalıklar, keşifler yapmamızı sağlıyor. Neyin iyi gittiğini, neyin hangi özelliklerimizin olduğuna, nelerin çalıştığını hayatımızda odaklanarak bunları çoğalttığımızda da nelerin fark ettiğini keşfedebiliyoruz. Evet. Yine çok sevdiğim ilkelerden bir tanesi, peki işe yaramayan şeyler var. Bu işe yaramayan şeyleri ne kadar sürdürüyoruz hayatımızda? Yani işe yaramadığını biliyoruz. Yani bu işe yaramıyor ama yapmaya devam ediyoruz. Mesela bunların hayatımıza neler yarattığını düşündürdüğümüzde kendimize, tabii ki müşterimize de. Bunun yerine en iyisini yapabilecek gücü de var, hepimizin var. İşe yaramıyorsa bunu fark et ve yerine ne koyabilirsin? Senin için daha iyi sonuçlar üretebilecek. Ya da daha Bunları kolay kendi yapabileceğim. daha kolay yapabileceğim. Evet. İşe yaramıyorsa farklı bir şey yap. Bir ilkemiz. Küçük adımlar büyük değişikliklere yol açar. Bu da bir ilkemiz çözüm odaklı koşukta. Bazen hayatın içinde çok büyük şeyler yapmamız gerektiğini düşünürüz. Ya da bir değişimin büyük adımlarla, büyük eforlarla oluşabileceğine bir inanç geliştiririz. Belki de
bizi tutan en önemli şey de, ya frenleyen en önemli şey de belki böyle düşünüyor olmamız. Evet. Oysa ki küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir. Bu ilke de Milton Erickson çözüm odaklı e, yaklaşımın önemli parçalarından biri. Hı hı. E, Kendisi bir engel, Hı bir hı. sandalyede, öne ve geriye dönen, gidebilen bir sandalyede duruyor. Dışarıda olup biten ne işte bir şey oluyor ve pencereye doğru o sandalyenin o momentumunu geriye doğru ve ileriye doğru küçük küçük adımlar yaparak camın önüne doğru gelebildiğini fark ediyor. Anladım. Aslında onun için belki çok küçük gibi görünen ama camın önüne gelip dışarıya bakabildiğini ve bunun kendi iradesiyle gerçekleştiğini Hı hı. idrak ediyor olmasının bir psikolojik yaklaşımla aslında ne farklılıklar oluşturabileceğini Hı görüyor ve bu bir ilke olarak geçiyor bu literatüre. Aslında bir pilot arkadaşım demişti, bir uçağın İstanbul'dan Londra'ya giden bir uçağın aslında her daim rotada kalamaz. Hani bazen küçük sapmalar büyük farklar yaratır. Yani hı. 2 derece kuzeye diye bir sapmayla yola devam ederseniz Londra yerine atıyorum Reykjavik'ten çıkabilirsiniz İzlanda'da. Hı Onun hı. için hayatımızda küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini hem koçlar olarak bizim içselleştirmemiz Hı hı. çözüm odaklı yaklaşımda çok önemli. Ve bunu da müşterilerimize sorduğumuz sorularla ve onların o odağını o tarafa doğru çevirip Hı o hı. küçük adımları tanımlamalarının hayatlarında ne büyük farklar oluşturabileceğini kendilerinin ışıkmasını sağlamak. Yine çok benim önemsediğim ilkelerden bir tanesi çözümün doğrudan sorunla ilgili olması gerekmez. Bazen problemleri o kadar derinlemesine deşeriz ki bu da problem buradan geliyor, bunun nedeni de bu, burada eksik. Oysa ki belki çözüm için problemin bu kadar dibine girmemize gerek olmayabilir. Mesela sigarayı bırakmak isteyen birinin sigaranın zararlarından, sağlığına nasıl zarar verdiğinden, işte kokusunun sosyal olarak nasıl irite edici bir şey olduğundan gibi gibi çoğaltabileceğimiz işte kullanılan etken maddelerin içinde nelerin olduğundan falan gibi bir yerden gelerek çözümü belki de üretmediğimiz bir insanın sadece sevdikleriyle daha uzun yürüyüş yapmasının da çözüme yapmak istemesinin de arzu ettiği şeyin de problemden bağımsız çözüme götürecek bir adım olabileceğini. Evet. Bunu örneklerini çoğaltabiliriz. O nedenle problem buradaki sorunla ilişkili çözümü Hı hı. sorunla ilişkili tutmak durumunda olmadığımızı Hı hı. bize hatırlatan bir şey. Sorunu tespit ediyor olmak başka bir şey. Hı hı. Sorunu rasyonel olarak da masaya koymak, somut olarak. Evet, böyle sorunumuz var demekten bahsetmiyor. Ama o sorunun detayına inmek, o sorunun içinde cevabı buluyor olmayı düşünüyor olmaktan farklı bir şey söylüyor. Bu sorunun derinine inmeden de çözüm için başka bir yaklaşım bulabiliriz diyor. Bu da beni çok etkileyen ilkelerden bir tanesiydi. Bir başka ilke çözüm geliştirme dili problem çözme dilinden farklıdır. Problem çözme biz şey deriz eğer bir konuyla ilgili eksiklikler ve o konunun açıklamaları kalite yönetiminde mesela önemli parametrelerdir. Bir yani ben bir işletme mezunu olarak da bilirim. İşte incelersiniz bir sorunu, sorunun kök nedenine gelirsiniz ve o kök nedeninin içerisindeki bu analizler size bir yere taşır. Onu sorunu çözmekle ilgili. Ama psikolojide sorunu çözme dili, problem çözme diliyle aslında çözümü geliştirme dili arasındaki bir farkın olduğunu tanımlamak bana çok iyi gelmişti Hı hı. zihnime ilk duyduğumda. Hı hı. Çözüm geliştirme dili problem çözme dilinden farklı. Hı hı. Bunu bizi dinleyen herkesin, bizi şu anda izleyen herkesin kendisine sormasını isterim bu soruyu. Ben bir konuda bir şeyi çözmek istediğimde hangi dili kullanıyorum?
o hikayeyi nasıl tanımlıyorum? Hı hı. Bir korkularımı, endişelerimin olduğu bir hikayeyi nasıl anlatmayı seçiyorum? Hı hı. Onu daha farklı nasıl anlatıyor olabilirdim? Hı hı. Bir anlattığımız hikayeleri, anlatma biçimimize, nasıl ifade ettiğimize, e, hangi parametrelerle düşündüğümüze şöyle ne olur herkes bir baksın isterim bu ilke üzerinden. Ve çözüm geliştirme dili problem çözme dilinden farklıdır cümlesini kendi hayatınızın içinde biraz düşünmenizi çok isterim. Çünkü ben kendi hayatımda düşündüğümde Hı hı. sadece cümlenin kendisi bana Farkındalık yaratıyor. farkındalık yaratmıştı. Evet. Ee, Bunları söyleyebilirim. Kaynaklarla ileriye doğru bakmak arasında Hı hı. aslında benim şöyle bir metaforum vardı koşukla ilgili. Biz herkes yani hayatımızdaki bütün müşteriler böyle bir derya bir şey yani bir denizdir böyle evren gibidir ve çok derindir yani. Her insan kendi içerisinde bütündür, yetkindir ve kendi e, sorunlarının çözümlerini bulabilecek güçtedir. Hı hı. O erikliktedir. Ama gerçekten de bir dehlizdir yani. Hı Ve hı. bizim elimizde bir fener. Feneri de ben metaforik olarak soruya benzetirim. Bir odanın içinde, bilinmeyen bir odanın içinde, yani karanlık bilinmeyeni oluşturan şeyde ışıksızlık olarak biz bir soruyla bir yere ışık tuttuğumuzda o kocaman odada Hı hı. aslında danışan ya da müşterimiz o ışıkta bizim odakladığımız yere ilişkin gördüklerini tanımlar. O Evet, nedenle ışığı nereye tuttuğumuz çok aslında önemli. soruyu nereye odakladığımızla belirir. Ve müşteri oradan yanıtlar üretir. Orada ışıkta gördüğünde. Onun için biz müşterimizi kendi kaynaklarına ve ileriye yönelik olarak odaklarsak, ışıkları bu noktalara tutuyor olursak, Hı hı. e, o da kendi hayatındaki o iyi işleyen, e, kendi hayatındaki dönüşümleri etkileyebilecek kaynaklara, var olana odaklanabilir. Oralara bakıyor, oralardan geliyor olabilir Hı ve bunu ileriye taşımak için yani kendi hedeflediği geleceğe, hı. kendi arzu ettiği geleceğe e, taşımasına biz ışık tutmuş oluruz Hı hı. sorularımızla. Siz Ben bir araya girip buyurun. Tabii burada lütfen. karanlık odayı tarif ederken şey düşündüm. Hani dediniz ya bir sorunu detaylandırma şekliyle çözüm bulma şekli farklı gibi bir şey anladım. Hı Orada hı. mesela evet karanlık bir odadayım. Herhalde ışıklar gitti. Acaba elektriklerin hepsi mi gitti? Bütün mahalle mi gitti falan diye düşünürken orada koçun sadece feneri belki de o elektrik düğmesine doğru tutması, onun sadece o düğmeyi görüp ona basması onun o bütün sorunu mesela düşünmesini gerektirmeyen daha basit bir çözüm. Yani çözüm sadece elektrik düğmesine bas gibi geldi bana. Hı Hani bütün hı. elektriği, karanlığı ya da daha derin başka şeyleri düşünmektense sadece o düğmeye bas ve ışık açılsın, ortam aydınlansın gibi geldi kulağıma. Ama zaten baştan beri söyledikleriniz de dediğim gibi burada gördüğüm eğitime çok benzettim. Çok yakın şeyler söylüyorsunuz. Benim burada üniversite hastanesine gittiğim yerde de kendi travmamdan sonra iyileşmek için benim psikoloğum beni göndermişti. Pain Clinic diye geçiyor zaten ağrı kliniği ama ağrı kliniği dediğiniz yerde bazen uzun süreli hani vücut ağrıları çeken insanlar da vardı benimle birlikte. Bir de benim gibi uzun süreli ruh ağrıları çeken insanlar da vardı. Orada yani bazı koşullarda var ya bağıra bağıra işte 3 adımda sizi şöyle yeniden doğuruyoruz, 5 adımda bilmem ne yapıyoruzdan öte. Evet sizin bu ağrınız var ve bu ağrınızla hayatınızı geçireceksiniz. Onu bir kenara koyalım ama bu hayatı hani dediniz ya olumlu tarafına neyi daha iyi yapabiliyorsunuz kısmına odaklanıp oraları çoğaltarak size ne iyi geliyor? Yu çoğaltarak neler yapabilirsiniz ve dediğiniz gibi o minik adımlar ne kadar kıymetli. Minik adımlarla long term uzun sürede ne kadar büyük bir yol aldığınıza inanamıyorsunuz. O yüzden ben de mesela kendi kitabıma Minik Bir Adım ismini koydum. Ne güzel. Çünkü gerçekten bir 5-6 yıl öncesinde durduğum yerle şimdiki durduğum yer arasında uçurum var. Ne yaptınız derseniz dediğiniz gibi
Zarar olan şeyleri azalttım. Faydası olan şeyleri arttırdım hayatımın içinde yapmakla. Ve acımın gitmeyeceğini bildiğim halde ona odaklanmadan ama ben bu hayatın içinde bu acıyla ne yapabilirim, nasıl yaşayabilirim odaklanıp o yüzden de belki işte bu kitap, kanal falan bilgilendirmeler, o karanlığa karşı ışık yakmak gibi benimki de biraz. O yüzden çok hoşuma gidiyor anlattıklarınız. Teşekkür ederim. Ne güzel. Vallahi çok takdir ettim yolculuğunuzu ve bunun bu kadar naifçe anlatıyor olmanızı hayranlıkla dinledim. Yolculuğunuz böyle güzel ışıklarla devam etsin. Çözümün doğrudan sorunla ilgili olmadığına bizim bu ilkeye de çok refere etmiş oldunuz gerçekten. Sorunu deşerek, bu sorunun kaynaklarına inerek bazen sorunu çözemediğimizi, bazen çözümün sorunla ilgili bir yerden gelmeden de olabildiğini, kendimizdeki iyi özelliklerin, işe yarayan davranışlarımızın bizi mutlu edenleri çoğaltarak ya da buna yönelik adımları seçerek buraya doğru arzu ettiğimiz geleceğe doğru gittiğimizi, o geleceği tarif etmeye çalışmanın, oraya ışık tutmanın, oraya kendimizi, beynimizi, ben ne istiyorum ha, ne beni mutlu edere bazen odaklanmanın, geçmişteki o an itibariyle yani bir koçluk görüşmesinden önce, o andan önce hayatımızda iyi yaptığımız şeyleri daha bilincimize getirmeli. Bazen çok yaygın olarak memnun olmadığımız bir davranış silsilemizden de istisnalar oluşturabildiğimizi, istisnalardan da başka bir şey yapabildiğimizi. Yani bir insan çok zaman öfkelidir ama ve bu öfkesini iyi kullanmadığını, iyi yöneltemediğini, iyi sonuçlar doğuracak şekilde tepkilerini yönlendiremediğini söylüyordur. Yani ben öfkemi kontrol edemiyorum ya da öfkemle işte keskin sirke oluyorum kendi hayatıma falan. Ama bunun içinde bile bunları daha iyi yapabildiği zamanlara odaklanıp onun içinden hangi zamanda ne kaynaklı bunu başarabildiğini, bunun üstesinden gelebildiğini bulduruyor olabilmek. Mesela bir çözüm odaklı yaklaşım. Aynen. Ya da mesela ben o sirkeyi üretebilen bir enerjiyle doğmuş da olabilirim. Ama ben o sirkeyi nerede kullanırsam turşu olur. Ya da nerede kullanırsam beni çürütür. İşte onu bulmak. Çünkü gerçekten eğer sirke üreten bir yapınız varsa kökten değişemiyorsunuz. Yani fıtrat mıdır nedir? Ben astrolojiyle de çok ilgilendiğim için bir enerjiyle doğuyorsunuz. O enerjiyi ama sizi arkadan itecek bir rüzgar gibi nasıl kullanabileceğinizi biliyorsanız hayatta, o zaman mesela işte iniş çıkışları olan bir sanatçı olmuyorsunuz da o iniş çıkışları kitaba, şiire, müziğe, resme aktarabilen bir sanatçı oluyorsunuz ya da hayatın başka alanında da öyle. O yüzden çok kıymetli. Çözüm odaklı koçluk gerçekten bu ilk doğuşundaki ekoldeki, psikolojik ekoldeki zaten kitapları da çoğunlukla psikologlar, psikiyatristler yazıyor. Biz Türkçe'ye de ilk kez çözüm odaklı koçluk kitabını kazandıracağız. Şimdi onun çevirileri başlıyor. Harika. Daha önce psikiyatristlerin ve değerli psikologların bu konuda yazdıkları kısa terapi kitapları var. Türkçe'ye çevrilmiş ya da Türkçe olarak yazılmış. Türk doktorlar tarafından da klinik psikologlar tarafından. Şimdi biz bir çözüm odaklı koçluk kitabını Türkçe'ye kazandıracağız. Bu anlamda bu seansların hayatına olumlu değişimi yaratanın bu yaklaşımın daha kısa sürede müşteriye etki yaptığını zaten çok bulgulanmış. Onun için adı da bu. Kısa terapi. Terapilerin çok uzun sürmeden kısa ama dönüşüm yaratan mesela normal olması. koçlukla bu koçluk arasında bir fark söyleseniz ne söylersiniz diyecektim sanki. Aynen kısa yani daha kısa aralık, daha kısa seanslarda müşterinin bu konuyla ilgili bir farkındalık, özgüven, iç motivasyon, enerji ve de kendi hayatına yapabilirlik katan eylemlikler getiriyor olması. Minik başlangıçların önemli değişimlere yol açıyor olması ve bu sürecin
daha kısa oluyor olması, müşterilerin gerçekten kendilerini içselleştirerek iyi hissediyor olması, içsel motivasyonlarının, enerjilerinin, hatta bizim çözüm odaklı koçluktaki katılımcılarımızı biz arada böyle buluşmalar yapıyoruz. Çözüm odaklı buluşmalar. Bizim eğitimlerimiz online. 24 hafta sürüyor çözüm odaklı koçluğun temelleri eğitimi ve online her hafta 2 saat aynı gün aynı saatte. Ama ara ara biz böyle 1-2 ayda bir yüz yüze geliyoruz. O katılımcılarımızla birlikte katılabilenlerle böyle atölye çalışmaları yapıyoruz. Orada ben de bazen demo koçluk örnekleri yapıyorum. Talepleri doğrultusunda katılımcılarımızın. Beni de davet Böyle edin bir diye araya kaynıyor. buyurun lütfen. Ayvalık'ta yaptık, İstanbul'da yaptık. Şimdi tekrar İstanbul'da yapacağız Eylül'de. Bekleriz, memnun oluruz İnşallah. sizi de ağırlamaktan. Orada bir katılımcımız müşteri oldu. Ben de demo koçluk yaptım bir bölümünde. Oradan sonrasında kendi paylaştığı şey, yani öyle bir enerjim yükseldi, öyle bir yapabilirim bunu dedim ve bu sonra eğitim günü geldi. Eğitim seansında da katılamayan arkadaşlarına anlatmak istedi deneyimini. Hala bu enerji üzerimde ve biraz da böyle hani bitmeyecek, kendi içinde enerji sanki şey oluyor, kendini dolduruyor Devinim. pil gibi, Evet. devinim oluyor Evet. diye düşündüm dedi. Bu da hakikaten bizim teorik olarak da söylediğimiz bir, yani tabii pratik uygulamaların kitaplarda yansımaları, aslında teorik demek çok doğru olmayabilir. Bütün bu konuyla ilgili koşuk yapan ya da kendi seanslarını çözüm odaklılığa çevirmiş. Böyle de tanıdığım psikiyatrlar var, doktorlar var yani. Tanışık olduğum, bu yolculukta tanışma şerefine nail olduğum diyeyim. Onlar artık, ben eski stilde kendi seanslarımı yapmıyorum artık, kısa terapi diye adlandırılan çözüm odaklı seanslar yapıyorum. Ve en önemli bulgum da hakikaten sürecin daha hızlı ilerlediği, danışanın çok daha özgüveninin, içsel motivasyonun, enerjisinin yükseldiği ve yapabilirimin vurgusunu çok daha duyduğum seanslar. Ben bir koç olarak bunu hissediyorum. Gerek öğrencilerimle yaptığım seanslarda, gerekse müşterilerime uyguladığım seanslarda, hem de bunu bir psikiyatristten de duyduğumu söylemek isterim. Burada ben de Bu vesileyle. kendi Buyurun. deneyimimi paylaşmak isterim. Çünkü Lütfen. dediğiniz gibi 15-20 dakikalık, ben de o zamanlar tabii koçla ilgilenmediğim için çok kıymetli mentörlerle tanışmışım, hiç haberim yok. İşte Bob Proctor'la tanışmışım, Robert Greene'i görmüşüm. Böyle para verseniz çok yüksek paralarla gidebileceğiniz insanlar 15-20 dakika gelmiş bize böyle dediğiniz gibi hap koçluk mu desek ya da o faster dediğiniz şeyden yapmışlar. Şimdi başlıyorsun ağlıyorsun, derdin geç o ezber cümle. Ötekine konuşacağım, tam bir şey söyleyeceğim. Lafı ağzıma tıkıyor gibi. Geç, o da ezber cümle. Gerçekten ezber cümlelerimiz var ve bize gelen insanların da ezber cümleleri var. Onları bir geçmek lazım. Yeni bir şey ne söylersin? 15 dakikada yeni söylediğin her şey senin beynin tekrar kodluyor ve ben bunu birebir yaşadım. Ve kendi işte müşterilerim için de bunları uygulamaya çalışıyorum ama Türkiye'de bunun bir karşılığını bulmamıştım. Sizi görünce böyle nur görmüş hacı gibi oldum. Ah, Gerçekten çok çok mutlu teşekkür oldum. ederim. Bu Ben de öyle. yaptığınız çok kıymetli bir şey. Çünkü gerçekten çok derin travmaları dönüştürebilen bir e, özellik. Çünkü dediğiniz gibi o duygusal hani zekayı da aslında işin içine sokup ama duygusal kalabalığı işin dışında bırakıp sağ beyinle sol beyin işte bir araya getirip çok hızlı yaratımlar yapabildiğiniz ve kendi vizyonunuzu oluşturabildiğiniz çok kıymetli bir eğitim. O yüzden umarım Türkiye'nin geneline de yayılır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, çözüm odaklı koçluğun temelleri, şimdi uyguladığımız program, önümüzdeki sonbaharda 2 tane daha bu programdan açacağız. Aralık ayında da organizasyonlarda çözüm odaklı koçluk bir üstü, yani bu ICF'in ACC level'ı için bir program. Organizasyonlarda çözüm odaklı koçluk BCC level'ı için bir program. Böyle takım koçluğu için de çözüm odaklı
eğitim koçluğu üzerine de programımız 2024'te gelecek. İşte kitaplar, yazılar, işte dergi çalışmaları, benim böyle bu konuyu çözüm odaklı koçluğu anlatmaya çaba gösteriyorum, ulaştırmaya. Ne güzel, böyle güzel güzel bir vesileyle Tanışmış olduk. sağ Güzel olsun oldu. Murat Ercan bu konuyla ilgili Koç Magazin'in e, sen Sen ol ol diye diye platform. Evet. platformunun daveti üzerine sizle tanışmama vesile oldu. Evet. Onu da buradan, onun emeklerini de buradan analım, teşekkür edeyim, takdirlerimi sunayım ona da. Çünkü bu emekler çok kıymetli. Dünyanın neresinde olursak olalım, hayata dokunmak, hayatı güzelleştirmek isteyen yürekler bir şekilde bir Bir yerde araya buluşuyor. geliyor. Evet. Buna da vesile olan emektarları da burada güzel kelimelerle anmak, Yani yürekten biz anmak sizi benim daha çok boynumun borcu. ağırlarız diye düşünüyorum zaten. E, İnşallah. Çok sevinirim. O yüzden son ekleyecekleriniz varsa onları da alayım. Hayatta yani kendine koçluk yapmayı bir erdem olarak gören, adı da Erdem olan biriyim. E, Onu başta Bu söyleyecektim ama sözünüzü de bölmek istemedim. Yani bir koç için seçilebilecek en güzel isimlerden biri. ne güzel. Babam çok bu konuda 1972 yılında Erdem ismi çok verilen bir isim değil. Hı hı. Çok net bir şekilde ben oğlum olursa Erdem ismini koyacağım demiş ve ben dünyaya gelmişim. E, Erdem ismine sahibim. Çok tabii ağır, her isim kendi insanın üzerinde bir Evet. ağırlık oluşturuyor. Ben de erdemli bir insan olmanın önemli Sınavlarını şeylerinden vermişsinizdir diye biri düşünüyorum çünkü. vermeye çalışıyorum. Bu bir Evet. yolculuk. Koçluk da bu yolculukta kendi yolculuğuma ışık tutan önemli bir şey. Hı İyi ki hı. koçluk yolculuğuna girmişim. Herkese çözüm odaklığın bu paylaştığım ilkeleriyle ilgili bazı sorular da bıraktım. Nacizane Evet. bugün hepimiz kendi yolculuğumuza daha çok ışık olabilmek, kendi dönüşümlerimizin esas kahramanı olduğumuzun gerçeğiyle e, kendi kaynaklarımızdan ileriye doğru adım atmak hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için çok önemli. Çözüm odaklı koçlukla ilgilensinler, kendi hayatlarına da katsınlar çok isterim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Teşekkür olun. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli şeyler söylediniz. Altını tekrar çizeyim. Kendi kaynaklarınız. Başkasının Evet, enerjisine ihtiyacınız yok burada. Ve çok minik attığınız adımlarla gerçekten hayatınız büyük değişiyor, değişimler dönüşüyor. yaratabilir. Bugünlük de bu kadar olsun bizden. Herkese Çok hoşça sağ olun, kalın diyoruz. sağ olun. İyi bayramlar diliyorum, Aa, iyi evet, iyi tatiller bayram. diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.